İki kişinin bildiği sır değildir. Bu cümleyi hatırlıyorum. Diziyi defalarca baştan sona izledim ve bu replik her seferinde aynı yere oturdu. Çünkü bunu söyleyen adam bu cümleyi söyledikten hemen sonra karşısındaki dostunu öldürüyordu. Gayet sakin bir şekilde ve pişmanlık duymadan. Uzun bir süre onu yanlış hatırladığımı sonradan fark ettim. Aslan amcayı ilk izlediğimde kafamdaki yeri basitti. Bilge bir devlet adamı. Polat'ı yetiştiren, doğru yolu gösteren, vatanını seven yaşlı bir kurt. Diziyi izleyen çoğu kişi onu böyle hatırlar. Aslan amca deyince akla gelen şey saygı ve güvendir. Geçenlerde YouTube'da Aslan amcanın bir sahnesine denk geldim ve onun hakkında tekrardan düşündüm. Neden bu adam hayranlık uyandırıyor ve iyi taraftaymış gibi hissediyoruz? Oysa yaptığı çok radikal ve yanlış işler var. Bu düşünceden sonra artık gördüğüm adam, hatırladığım adam değildi. Bu adam bir babadan oğlunu çaldı. Yetiştirdiği en değerli evladının yüzünü kazıdı. Ailesine öldü dedirtti. Sevdiği kadına yas tutturdu. Bir dostunu kendi eliyle öldürdü ve bütün bunları yaparken bir an bile tereddüt etmedi. Sevenleri için kahraman, sevmeyenleri için haindir. Ama bence ikisi de yanlış. Çünkü Aslan amca ne kahramandı ne hain. İkisinden de daha rahatsız edici bir şeydi. O vadinin görünmeyen patronuydu. Polat'ı inşa eden, Çakır'ı yöneten, koca bir suç imparatorluğunu çökerten beyin. Her şeyi o kurdu, her şeyi o yıktı ve geride tek bir soru bıraktı. İyilik için işlenen kötülük hala kötülük müdür? Bu soruyu sona saklıyorum. İlk olarak bu adamı tanıyalım. Önce şunu söyleyeyim. Aslan amca diye biri yok. Bu bir kod. Belki bilmeyenler vardır. Adamın gerçek adı Abbas Ustaoğlu. Polat ona ilk başta şef der. Sonra herkes amca der. Gerçek adı hiç ağza alınmaz. Çünkü o adın bilinmesi bir tehlikedir. Bir insanın adı en temel kimliğidir. Doğduğunda sana verilen ilk şey, seni sen yapan ilk işaret. Aslan amca bu işareti gömmüş bir adam. Çünkü onun mesleğinde görünmek, ölmek demektir. Gündüzleri ne yapar bu adam? Kütüphanecidir. Raflar arasında kitap dizer. Sessiz, sıradan, kimsenin dönüp bakmadığı bir memur. Tam istediği gibi. Çünkü asıl işi geceleri başlar. Geceleri Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın yani KGT'nin başıdır. Devletin en gizli istihbarat örgütünün kurucusu ve lideri. İki hayat, bir kütüphane, bir savaş ve bu iki hayatı tek bir adam taşır. İşte ilk paradoks. Görünmek istemeyen adam ve herkesi yöneten adam. Adsız adam ve herkese isim veren adam. Aslan amca görünmezliği bir silah gibi kullandı. Görünmeyen bir adama kimse hesap soramaz. Şimdi geriye saralım. Her şeyin başladığı yere. Mehmet Karahanlı. Dizinin baş düşmanı. Kurtlar Konseyi'nin başı. Baron. Türkiye'nin yer altını avucunda tutan adam. Aslan amcanın onunla olan hesabı çok daha eski ve çok daha kişiseldi. Çünkü bir zamanlar Karahanlı ona ihanet etmişti ve o ihanetin bedeli ağırdı. Aslan amcanın kardeşi ve kardeşinin nişanlısı öldürüldü. Aslan amca intikamını silahla almadı. Çok daha sabırlı, çok daha karanlık bir şey yaptı. Karahanlı'nın oğlunu kaçırdı. Efe Yakup Karahanlı, baronun öz evladı. Aslan amca bu çocuğu babasından söküp aldı ve bir çocuk esirgeme kurumuna bıraktı. Bir babanın en büyük korkusunu gerçek yaptı. Karahanlı yıllarca aradı ama bulamadı. Çünkü oğlu artık başka bir hayatın içindeydi. Ulaşamayacağı bir yerde. O çalınan çocuk büyüdü ve Aslan amca onu yıllar sonra geri buldu. Ama bu kez bir yetim olarak değil, bir asker, bir ajan, bir silah olarak. O çocuğun adı artık Ali Candan'dı. Bir babadan çalınan çocuk, o babayı yok etmek üzere yetiştirilen adama dönüşmüştü. Çocuğu çalan da, silahı kuran da, namluyu babaya çeviren de aynı adamdı. Ali Candan KGT'nin en gözde ajanıydı. Cesur, yetenekli, sadık ve bir hayatı vardı, bir ailesi, sevdiği bir kadın, Elif. 2003'te Aslan amca onu yurda çağırdı ve hayatının en büyük görevini verdi. Mafyaya sızacak, Kurtlar Konseyi'ni içeriden çökertecekti. Operasyonun adı Kurtlar Vadisi. Ama bir bedeli vardı. Ali Candan'ın artık var olmaması gerekiyordu. Yüzünü değiştirdiler. Bir ameliyatla yüzü kazındı. Yerine başka bir yüz kondu. Ailesine Ali öldü haberi gönderildi.
Sevdiği kadın Elif yas tuttu. Onu gömdüğünü sandı. Oysa Ali yaşıyordu. Sadece artık Ali değildi. Yeni adı Polat Alemdar'dı. Bu yaşananları senaryo olmaktan çıkarıp ağırlığını bir düşünün. Aslan amca bir adamın yüzünü, geçmişini, sevdiklerini sildi. Onun için bu bir operasyon detayıydı. O insan içinse bütün bir hayatın yok olmasıydı. Ameliyattan önce konuşurlar ve Aslan amca bir cümle söyler. Dizinin en ünlü cümlelerinden biri. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bu cümleyi aklınızda tutun. Çünkü bu onun bütün felsefesi ve aynı zamanda bütün trajedisi. Sonunu düşünmeyen kahraman. Aslan amca başkalarının sonunu hiç düşünmeden kendi eliyle yazan bir adamdı. Polat mafyaya sızdı ama bir kapı lazımdı. Alemde güvenilir, eski bir kabadayı. Onu yeğeni gibi içeri sokacak biri. O adam Duran emmiydi. Duran emmi iyi bir adamdı. Sözü dinlenen eskilerden bir kabadayı. Aslan amca ona güvendi ve Polat'ın gerçek kimliğini açıkladı. Emmi de Polat'ı öz yeğeni diye yanına aldı. Ona sahip çıktı. Ama bir sorun vardı. Artık Polat'ın sırrını 2 kişi biliyordu. Ve istihbaratta 2, bir fazladır. Aslan amca Emmi'nin yanına geldi ve o cümleyi söyledi. 2 kişinin bildiği sır değildir ve onu öldürdü. Sarsıcı olan ölmesi değil, Emmi'nin nasıl öldüğü. Karşı koymadı, yalvarmadı. Sırf bir sır taşıdığı için öleceğini anladığında başını eğdi ve vatan sağ olsun dedi. Kendi ölümünü onayladı. Bir adam başka bir adamı öldürüyor ve öldürülen adam buna razı oluyor. Çünkü ikisi de aynı şeye inanıyor. Vatan tek tek insanlardan büyüktür. İşte Aslan amcanın dünyası tam olarak bu. O dünyada insanlar amaç değil araçtır. Duran emmi bir dost değildi, bir güvenlik açığıydı. Sevgi, sadakat, dostluk bunlar onun denkleminde değişken bile değildi. Tek bir sabit vardı, operasyonun başarısı ve o sabit için bir dostu gözünü kırpmadan harcadı. Duran emmi sadece başlangıçtı. Polat'ın ilk düşmanı Şevko köşeye sıkışıp her şeyi bir gazeteciye anlatmaya karar verince Aslan amca herkesten önce devreye girdi. Şevko'yu konuşturdu. Sonra 5. kattan aşağı attı. İz bırakmadı. Sonra savcı meselesi geldi. Çakır'ın davasında ortada bir savcı ve bir gizli tanık vardı. Polat tetiğe basmak üzereyken Karahanlı'nın keskin nişancısı erken davrandı. İkisini de öldürdü. Aslan amca ne yaptı? Hemen ardından keskin nişancıyı da öldürdü. Cinayet Polat'ın üstüne kaldı. Bu da operasyonun bir parçasıydı. Onun için her ölüm bir hamleydi, bir satranç taşının alınması. İnsanlar tahtadaki figürlerdi ve o tahtayı yöneten tek el oydu. Burada karaktere ilk kavramı koyabiliriz. Felsefede buna sonuççuluk denir. Bilinen adıyla amaç, aracı meşru kılar. Bu fikre göre bir eylemin değeri sonucuna bakılarak ölçülür. Sonuç yeterince iyi ise ona giden yol ne olursa olsun haklı çıkar. Bir dostu ortadan kaldırmak mı? Eğer koca bir imparatorluğu çökertecekse bedeli ödenir. Bir adamın yüzünü silmek mi? Eğer vatanı kurtaracaksa gerekli bir fedakarlık. Aslan amca için doğru ve yanlış yoktu. Sadece işe yarayan ve yaramayan vardı. Ama bu felsefenin bir tuzağı var. Eğer her şeyi sonuç meşru kılıyorsa yapamayacağın hiçbir şey yoktur. Yeterince büyük bir amaç gösterdiğin sürece en büyük kötülük bile bir fedakarlığa dönüşür. Ve insan bu kapıyı bir kez aralayınca kapı ardına kadar açılır. Şimdi onu kütüphanesinde hayal et. Raflar arasında sakin sakin kitap diziyor. Aynı sükunetle birkaç saat sonra birinin infaz emrini verecek. Çünkü onu anlamanın anahtarı bir canavar olmamasında gizli. Aslan amca hiç öfkeyle öldürmedi. Hiçbir zaman keyif almadı. Hep sakindi, hep ölçülü, hep nazik. İşte bu onu klasik kötü adamdan ayırır. Klasik kötü adam kötülükten zevk alır. Aslan amca ise kötülüğü bir iş olarak gördü. Bir görev. Hannah Arendt adında bir filozof var. İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük suçlularından Adolf Eichmann'ın mahkemesini izledi. Eichmann milyonların ölümünden sorumluydu. Arendt sanık sandalyesinde bir canavar görmeyi bekliyordu. Ama gördüğü şey onu dehşete düşürdü. Sıradan bir memur. Bağıran bir şeytan değil, emirleri yerine getiren, işini yapan, ben sadece görevimi yaptım diyen renksiz bir bürokrat. Arendt buna kötülüğün sıradanlığı dedi. En büyük kötülükler gözü dönmüş canavarlar tarafından değil, vicdanını bir görev duygusuna teslim etmiş, sakin, düzgün insanlar tarafından işlenir. Çünkü onlar artık düşünmezler.
Sadece uygularlar. Aslan amcanın vicdanı vardı ama onu vatan denilen büyük bir amaca devretmişti ve vicdanını bir kez devredince hiçbir şey ona ağır gelmedi. Bir dostu ortadan kaldırmak, bir çocuğu çalmak, bir yüzü silmek, hepsi aynı sükunetle yapıldı. Çünkü kararı veren artık o değildi. Kararı veren davaydı. Korkutucu olan da bu. Aslan amca bir istisna değil, bir ihtimal. İçindeki o sakin, görevini yapan, sonucu yeterince kutsal gördüğünde her şeyi mübah sayan adam. Bütün bir insanlığın içinde uyuyor. Ve şimdi onun kendi sonuna geliyoruz. Hatırlayın, ameliyat masasında ne demişti? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bu onun mottosuydu. Sonunu düşünme, ilerle, görevi tamamla, bedeli ne olursa olsun. Ve hayatı tam da bu cümlenin gerektirdiği gibi bitti. Operasyon sürerken Aslan amca devletin diğer istihbarat birimleriyle ters düştü. Çünkü onlardan habersiz, izinsiz, kendi başına hareket ediyordu. Üstelik o birimlerin içinde yabancı istihbaratlara çalışan kişiler olduğunu biliyor, onları deşifre etmeye uğraşıyordu. Artık herkesin tehdit olarak gördüğü adamdı. Düşman içinde, kendi tarafı içinde tehlikeli. Sonunda bir ölüm emri çıktı. Pala adında biri onu öldürdü. Ama Aslan amca son nefesine kadar mottosundan ayrılmadı. Polat'ın gerçek kimliğini, operasyonun sırrını kendisiyle birlikte mezara götürdü. Sadece bir iz bıraktı. Evinde Polat'a notlar ve o notlarda Aslan amca bir gerçeği itiraf etti. Polat'ı neden seçtiğini. Çünkü Polat yani Alican'dan 3 kez hapşırıyordu. Tıpkı Baron Karahanlı gibi. Aslan amca Karahanlı'nın yıllar önce kaybettiği oğlunu yani kendi kaçırıp yetimhaneye bıraktığı çocuğu bu küçücük detaydan tanımıştı. Şimdi bütün daire kapanıyor. Aslan amca bir babadan oğlunu çaldı. O oğlu farkında olmadan o babayı yok etmek için yetiştirdi. Ve bunu yaparken çaldığı çocuğun kim olduğunu biliyordu. O hapşırığı tanıyordu. Yani Polat'ı seçerken tesadüfe güvenmedi. Bir babanın oğlunu o babanın celladı yaptı. Bilerek. Sonunu düşünmeyen kahraman herkesin sonunu yazdı. Ama tek bir sonu yazamadı. Kendininkini. Çünkü o kendi sonunu çoktan kabul etmişti.